Çin Halk Cumhuriyeti seyahatimiz başlıyor. Marco Polo'nun izinden dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve en geniş hızlı tren ağına sahip bu devasa ülkenin rayları boyunca hep beraber seyahat edeceğiz. Önümde tropik güneyden İç Moğolistan'ın steplerine, kadim imparatorluk başkentlerinden geleceğin şehirlerine uzanan 10 binlerce kilometrelik bir rota olacak. Çin Seddi, Terakota ordusu ve birçok geçmişteniz. Bu yolculuk yüzyıllar boyunca tüccarların, kaşiflerin ve seyyahların iz bıraktığı kadim İpek yolu rotasının da izlerini taşıyacak. Çay, ipek ve baharat kokularının bir zamanlar dünyanın dört bir yanına ulaştığı bu hat üzerinde geçmişin mirasıyla geleceğin hızını bir arada göreceğiz. Her durakta başka bir dilin tınısı, başka bir mutfağın kokusu, başka bir yaşam biçimiyle tanışacağım. Bazen neon ışıklarıyla parlayan metropollerde gökyüzüne uzanan gökdelenler arasında dolaşacak, bazen de tren penceresinden gördüğüm sessiz köylerde zamanın yavaş akışına tanık olacağım. Dünyanın en hızlı trenlerinden biriyle yapacağım bu yolculukta Çin'in sadece şehirlerini değil, aralarındaki boşluklarda akan hayatı da belgeleyeceğim. Bir ay boyunca bu dev ülkenin geçmişle geleceğin, gelenekle modernliğin, sessizlikle hareketin bir arada yaşadığı yüzünü sizler için rayların üzerinde akan bir hikayeye dönüştürmeye çalışacağım. Çin yolculuğumuz başlıyor. Bakalım Hanoi'den Çin'e yola çıktık. Bakalım neler neler. Bu ne be? Yumurta mı bu? Süt, sosla bandırılmış yumurta ve ekmek. İlginç. Bu yumurta mı acaba ya? Ha, yumurta. Çok ilginç. Bu da süt. Arkadaşlar burası benim Çin'de kaldığım otel odası. Çok ucuz bir otel. 40 dolarlık bir otel. Yani Bolu'daki otellerle kıyaslanamayacak bir fiyatta. 2 tane yangın için böyle bir cihaz var. Bir yangın kaçış şapkası mı diyelim, öyle bir şey diyelim. Evet, şapkası. Çok basit kullanımı. Zehirlenmiyorsunuz. Önemli bölgeleriniz yanmıyor, en azından kafanız vesaire. Hızlıca kaçabiliyorsunuz yangından ve 2 tane var. Çok basit bir mekanizmayla, çok ucuz bir mekanizmayla, aletle birçok kişinin hayatı kurtulabilirdi. Arkadaşlar 25 senedir dünyayı dolaşıyorum ama ben böyle bir şey görmedim. Çin'in büyük şehirlerinden Shenzhen. Burası Çin'in Silikon Vadisi olarak kabul ediliyor. Silikon Vadisi diyorlar. Bir teknoloji şehri, dev bir şehir. Ben hala dün akşam geldim. Yani asansöre biniyorum, robotlar çıkıyor asansörden. Oğlum şaka mı bu ya? Asansördeyim, bir anda bu girdi. Lan ne yapıyorsun? Lan çok korktum, ne oluyor dedim ya. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum, arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse
0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. İnsanlar para kullanmıyor. Önceden hazırlıklıydım ama yine de havalimanında biraz zorlandım. SIM kartı girdim vesaire. Ama hepsini anlatacağım. Çin'de nasıl hayatta kalabilirsiniz? Hepsini anlatacağım. Ama çok konuşmaktan öte size göstermek istiyorum. Shenzhen diye yazılıyor. Shenzhen diye okuluyor herhalde. Dongmen mahallesindeyiz. Burası İstiklal Caddesi gibi. Birazcık Japonya esintileri var. Çok güzel, çok enteresan. Şiş gördüm bolca. Yani ben de sizinle beraber görüyorum. Çünkü Türkiye için kapalı kutu Çin. Karnım da aç. Evet, size Çin'i tanıtacağım. Bir ay boyunca Çin'de birçok yere gitmeye çalışacağım. Gidebildiğim her yeri göstereceğim size. Gerçekten çok yoruldum. Gündüz çok sıcaktı. Teyzem sen de beni mi çekiyorsun? Bazı yerlerde kontrolü sağlayan robotlar var. Evet. Hello. How are you my friend? Good. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Ya bakın böyle iyi bir otelde kalıyorum. Geceliği 40-50 dolar civarında. Arkadaşlar bir kişi İngilizce bilmiyor ya. Hiç kimse İngilizce bilmiyor ve çok hoca. How are you? Canım benim. Çok tatlı. İlk defa bu kadar az İngilizce konuşulan bir ülkeye geldim. Vietnam'da biliyorsunuz herkes konuşuyor neredeyse. Öf. Bunlar çok güzel ya. Bakın. En acayibi hiç kimse ama döner. Vallahi güzel. Hiç kimse para kullanmıyor arkadaşlar. Alipay ve WePay sanırım ya da WeChat'ten kullanılıyor. Buranın WhatsApp'ı gibi. Şurada enteresan bir şeyler gördüm. $19.3 yaklaşık. 6,5-7 civarında 1 dolar 7 yuan yapıyor. Ve altın, Çinlilerin çok sevdiği altın. Allah Allah, şuraya bakın arkadaşlar. Da bunlar bizden öğrenmiş. Wow. Can I have two? Bikini giymiş bunlar. Bakın şimdi size göstereceğim. Yeah, two. 3D. Turkey. Spicy. Spicy, yes. Spicy. Wait. Alipay. Şimdi buradan kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Pay. Bakın ödendi. Thank you. Thank you. Peçete de verdi. Yeah. No. No? Kaçlıyor. Neden? Ne oldu? $5. $5'dan az. Acılı. Elbiseleri de ne güzelmiş. Keşke bir tane alsaydım ya. Çaydanlık da çıkardı. Hey maşallah. Oh. Tamam be kardeşim, ne yaptın ya? Oğlum ben bunu nasıl yiyeceğim? Yeah. Arkadaşlar $4,5
Yarım kilo ahtapot mu ben? Ben hızlı yiyebiliyorum arkadaşlar. Siz olsanız bir saatte falan yersiniz. Bu çok enteresan bir şeye benziyor arkadaşlar. Hindistan cevizi manyaklığımı biliyorsunuz. Hi, how are you? Oh. Can I try this? Yeah? One. Yeah. Lan bu okutup ödeme çok acayip bir şeymiş daha. Niye biliyorsunuz mu? Hiç para harcamıyor gibi hissediyorsunuz. Boss. Like this? Aa, hemen ödedi ha. Aha bak 32 diyor. Bu da 5 dolar. Demek ki güzel bir şey. Yok 5 dolardan biraz az. Şimdi bu Hindistan cevizinin içini çıkartıyor. Boss, you have paper? Ah. Thank you very much. Thank you. Size çekim yapacağım diye. Baksanıza ya. Tam bir rezilim ya. Her şey çocuklarımız için be. YouTube gelirlerimizle burs veriyoruz. Onun için abone olmayı unutmayın. Beğeni, yorum atmayı da unutmayın izledikten sonra. Daha ne yapalım? Çilekli böyle tatlı güzel bir şey. Oğlum benim önümde yapsana biz. Kapandı oraya. Kediler işer ya öyle. Çilekli. Yes, thank you. Thank you very much. Şöyle bakalım. Ha bu kokonatın şeyi var. Oğlum bu çok güzel. Kokonatın iç kabuğu var ya, eti diyoruz biz ona. Onu muhallebi gibi bir şeyle. Allah Allah. Ne enteresan bir tat. Vallahi bu harika bir tatlı arkadaşlar. Bizim bici biciye çilek suyu gibi bir şey de koymuş. Burada ne yapıyorlar acaba? Akupunktur mu bu? Çin tıbbı. Ben şunu yutayım. Devam edeceğiz. Çok güzel. 鲜榨椰子汁，鲜榨椰子汁，清甜可口，奶香浓郁，清鲜美味，很好喝。鲜榨椰子汁。 Bu bizim kısıra benziyor ha. Bu ne la? Kömür mü acaba bu? Ha. Burada yemek geçiyor. Seçiyorsunuz arkadaşlar. Çin kralı. Merhaba. Bence de haklısın. Senin zaten o şapka varken hafta olmaman mümkün değil. Buraya nereye geldik lan? Her sokak başka bir yere çıkıyor ya. Bu sokak çıkmaz sokak diyorsun arkadaşlar. İstiridye. Allah Allah. Çin mutfağı o kadar geniş ki, şimdi biz Güney Çin'deyiz. Dev bir ülke, kıta yani burası aslında dev bir kıta bile diyebiliriz. Yani 1,5 milyara yakın nüfusu var bu ülkenin. Dünya nüfusunun %20'si. Yani belki %20'sinden daha fazlası. Ama yumruk atacak galiba. Bak.
Helal olsun be. Vallahi Ice Bridge kürsü. Öyle güzel dans ediyor. Bu da sağlam çocuk ha. Vur be aslanım. Hello, how are you? Good. I'm great. What are you recording? Oh, What are you recording? I'm recording the Shenzhen city. Where are you from? Turkey. I'm from Hong Hong Kong. Kong. Ah, Are you a YouTuber? yes, little bit. Am I going to be in the YouTube video? If you want, yes. Thank you. My name's Aiden. Aiden. Yeah. Nice to meet you. Fatih, my name. Yeah. Why did you come to Shanghai? Shanghai to see the city. Yeah. Thank you. Bye bye. Bye bye. Hong Konglu tabii daha iyi İngilizce biliyor. Hadi Jackie Chan hadi. Aslanım be. Bravo. İnsan nereye çıkıyor acaba? Yani hiç benim karşılaşmadığım bir şehir turu. Çin mahallelerinizi götürmüştüm başka ülkelerde biliyorsunuz. Ama yani burası Bangkok'taki Çin mahallesiyle falan alakası yok. Hong Kong'a da gitmiştim ben 2010 yılında, yıllar önce. Bakın bu Lawson mağazası ama emoji gibi yapmışlar. Emoji mi deniyor artık ne deniyorsa. Aha. Bu ne lan? Ne yapıyor oğlum bunlar? Ben bunu çamaşır makinesi zannettim. Şey vardı ya 90'larda gençler de bilir. Rafet El Roman'ın işte El Roman, Rafet El Roman, Amemo, burası New York, Amerika falan diyordu ya. O New York diyordu. İnsanlar çizme, foter, kot, pantolon. Almancı ya pantolon. Aynı 90'larda bizim Türklerin Amerika'ya gitmesi gibi oldu şu anda benim böyle. Her şey o kadar farklı ki. Çamaşır makinesine vurup oyun oynuyorlar. Vallahi ben hiç görmedim. Japonya'da falan da yoktu yani. Hani burada biraz Japonya şeyi var ama yani değişik. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Burada zaten yürüyüş yolu olduğu için ülke ekonomisi tamamen parsel taşımak üzerinde dönüyor arkadaşlar. İnanılmaz bir tüketim toplumu yaratıyorlar. Bu çok önemli. Amerika gücünü tüketim toplumundan alıyor. Yani Amerika kendi toplumuna başta çok fazla satıyor. Dünyanın en büyük tüketim toplumu ve gücü burada. Çin'in ekonomisi ise buna çok bağımlı. Yani Amerika'nın tüketim toplumu olmasına. Çin insanı Amerika standartlarına ulaşabilmiş değil. Zaten ulaşsa 1,5 milyar nüfus inanılmaz bir güç olacak. Ama Çin tabii ki kendi insanını tüketime zorluyor. Ve bu şöyle bir durum var. Her yer alışveriş arkadaşlar. Yani alışverişi kolay yapmanız için her şeyi sağlamışlar. Bir kere o Alipay dediğimiz şeyden dönüyor hep harcamalar. How are you? Hello. Nice to meet you. Hello. How are you? Hey, welcome to China. Kız siz ne yapıyorsunuz? Emoji kızlar. Ya şurada bir şey anlattırmıyorsunuz ya. How are you? Çok enteresan. Kızlar böyle şey giyinmişler. Her neyse tabii bu Alipay kara parayı önlüyor. Kimse arkadaşlar cash kullanmıyor. Ve yani cash matematik olarak kabul edilse bile bakın bu mesela sokak satıcısı tamam mı? Bakın şimdi size göstereceğim. Çok acayip. Yani hiç ihtimal vermiyorum. Bak şimdi meyve satıcısı sokakta satışını yapıyor. Bak antik yöntemlerle tartıyor.
It's okay? Can I come? Bakın şimdi. Gördünüz mü? Adam istiridye yerken evladıyla, oğluyla. Bak, çat. Sokak satıcısına ödedi. Bitti. Muhteşem değil mi? Bu da işte kara parayı sıfıra indiriyor. Çünkü kimse kabul etmiyor arkadaşlar, yani matematik olarak kabul etmeleri yasal olarak gerekiyor ama şöyle bir şey var, adamda para üstü yok. Yani 100 yuan vereceksiniz ki o size para üstü versin. Şey diyor yani, para üstüm yok diyor. Mecburen veriyorsun mesela. Para üstü alamadığın için herkes artık bunu kullanıyor. Zaten yani kullanmamak kerizlik. Ve yine göstereceğim kaldırımlarda. Kaldırımlarda devamlı elektrikli bisikletler var. Vızır vızır. Devamlı bir şey taşıyorlar. Devamlı birilerinin siparişini taşıyorlar. Ben biraz çekinerek çekim yapıyorum. Çünkü bilmiyorum arkadaşlar Çinlilerin çekime verecekleri tepkileri. Sorry. Ve şöyle bir şey var ülkede. Her yer polis, her yer kamera. Her adımınız, her şey devlet tarafından kontrol ediliyor. Bu da suç oranlarını inanılmaz boyutlarda, bakın görüyor musunuz kameraları? Ve bu kameralarda yüz okuma sistemi var arkadaşlar. Çat çat yürüyorsun, çat kim olduğunu biliyor senin. O kontrol eden kişiler. Bunlar Çin liçisi. Gündüz yedim ben. İnanılmaz büyük ve lezzetli Çin liçileri. Böyle içinden şey çıkıyor. Sulu. Sebebi de şu anda yaz ayı Çin liçisinin mevsimi. Ana bunlar pide. Ben bundan yerim. Hayır. Bunun içinde bir şey var. Try this. Ha, durian. Kokar. Okay, one. Durianlı. Chicken, yes. No, it's okay. How much? For? 10. 10. Okay. Yeah. Oraya öde diyor. Okay. Geri zekalı gibi ben. Buraya yazıyoruz 10. Şifreyi giriyoruz. Bir de böyle ödeme varmış. Okutuyorsun. 收取发到账. 收取发到账. Okay. Thank you. 谢谢谢谢. 谢谢谢谢谢谢谢谢. Ana! Ya bu kedileri satmayın ya. Allah'ım, bu Asyalıların sevimli kedi sevdası. Yazık ya. Terlemişler. Üç tanesi 1,5 dolar, 1,60 puan civarında. Bu durian meyvesi dünyanın en kokulu meyvesi. Sabah ayakkabıya bakın. 1.5折，欢迎进店选购，鸿星尔克为国民运动而生。Bu da durianla. Vallahi güzel pide. Demin de buraya çöp atmıştım. Adamlar beni dövecek. 这里的不油吗？有收的不油吗？有收。
Ya Durian Doğan çok güzelmiş. Şu yola gidelim bakalım. Öyle mi gitsek? Hadi şöyle devam edelim. Bakalım belki bir şeyler çıkar. Şu anda kaldırımdayız. Kaldırımda da başka bir trafik var. Tamamen birilerine bir şey taşıyan insanların trafiği. Tavuk ayağı var, domuz kaburgası, ciğer, böbrek, domuz kulağı, her şeyi koymuşlar. Bu wow. Bu şey şeker kamışı. Bu şeker kamışının suyunu sıkıp içiyorlar. Da çeşit çeşit meyveler. Domuzun ve tavuğun her yerini yiyorlar arkadaşlar yani. Tüm hayvanların her yerini yiyorlar. Ayakları. Her yer yemek ya. Her yer yemek. Dünyanın en geniş mutfaklarından bir tanesi. Belki de en genişi. Bence en geniş mutfağı olabilir. Ülkenin büyüklüğünü hesaba katarsak. Tabii ki Çin demek, üretim demek. Sizin giydiğiniz, evinizde kullandığınız birçok şey Çin'de üretiliyor. Mesela 59 ve 99 arası. 10-15. Yürüdüm. Böyle bir meydana geldim. Eski bir tapınak var burada. Böyle bir meydan olmasa şaşırttı ya. Bir anda tapınağın önünde badminton oynayan çocuklar. Bir tane gong var. Russia yazıyor. Allah Allah. Çin çayları deneyeceğiz bolca. Her yerde çay var burada. Çayın ana vatanı Çin. Şurada renkli şeyler var. Oraya da gidelim. Bu Rus şey nedir ya? Allah Allah. Bu bu neresi Rus ya? Allah Allah. Kız bir anda geldi, korktum vallahi. Bizim ürünler satılıyor Rus marketinde Çin'de. Şuradaki ışıklı yere gidelim hadi. O ışıklı tahmin ettiğim gibi masaj çıktı. Ama şu ışıklar da merak ettim. Kumarhane mi acaba? La 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 li la 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 la. Ha, bunlar neoncuymuş be. Adamların günahını aldık. Shenzhen. Allah'ım. Shenzhen. Okay, wait. Size niye wait diyorum ya? İyice beynim durdu. Sorry. How do you say Shenzhen? Shenzhen. Oh, it's correct. Thank you. Shenzhen diyoruz arkadaşlar. Shenzhen diyordum ben gelmeden önce. Mandarinim çok iyi değil arkadaşlar. Shenzhen şehri turistik değil ama buradan başladım. Vietnam'dan buraya geldim. Şimdi Guangzhou bilmiyorum.
nasıl pronounce ediliyor. Burada mermi trenleri var. Bullet train deniyor. Hızlı tren yani. Tabii bu Türkiye'deki hızlı trenler gibi değil. Çin inanılmaz bir iş yapmış. Bizim yapmamız gereken, çok önceden yapmamız gereken işi yıllardır yapmıyoruz. Demir ağlarla örmemiz gerekiyordu. Atatürk'ün bize miras bıraktığı gibi. Öremedik. Çin bunu başardı. Şimdi haritayı da göstereceğim size. Çin'deki hızlı trenleri. Buradan kuzeydeki bir şehire, Guangzhou ya da Guangzhou deniyor. 30-40 dakikada gideceğiz arkadaşlar. Ve yarın size buradaki hızlı trenleri göstereceğim. Onun için takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz zaten depremden zarar görmüş öğrencilere Darüşşafaka'ya burs veriyoruz. Just English'e de bana desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Çin'den Türkiye'de ilk defa bu kadar kapsamlı olacak. Çin'i size göstereceğim. Kapalı kutu Çin'i size göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.